Merhabalar. Hepimizin mutfağında bulunan salatalardan turşulara kadar pek çok yerde kullandığımız sirkeyi bugün bilimsel bir mercek altına alıyoruz. Geleneksel olarak şifa niyetine de kullanılan bu kadim gıda hakkındaki iddiaların bilimsel kanıtları ne kadar güçlü? Gelin birlikte inceleyelim. İşte temel sorumuz bu. Sirke etrafında dönen o popüler söylemleri, o her derde deva iddialarını bir kenara bırakıp kanıta dayalı tıp penceresinden bakacağız. Bakalım bilimsel veriler bize ne anlatıyor? Analizimizin yol haritası da bu şekilde olacak. Önce sirkenin ne olduğunu tanımlayacağız. Sonra en merak edilen kısımlara, yani metabolizma ve cilt üzerindeki etkilerine odaklanacağız. Ardından işin kimyasına dalıp en sonunda da tüm bu bilgiler ışığında pratik önerilerle tamamlayacağız. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Her şeyden önce sirke dediğimizde bilimsel olarak neyi kastettiğimizi netleştirelim. Tanım aslında oldukça net değil mi? Sirke en temelde asetobakter gibi bazı özel bakterilerin şekerli bir sıvıyı oksijenli ortamda fermente etmesiyle ortaya çıkan bir ürün. Bu fermentasyon süreci sirkeye sadece o kendine has ekşi tadını ve kokusunu vermekle kalmıyor, aynı zamanda birazdan detaylıca konuşacağımız o biyoaktif bileşenlerin de oluşmasını sağlıyor. Ve şimdi geldik en popüler, en çok tartışılan konuya, sirkenin metabolizmamız üzerindeki etkileri. Özellikle kan şekeri dengesi ve kilo kontrolüyle ilgili iddialar ne kadar doğru? Bilimsel verilerle bu konuyu masaya yatıralım. İlk ve en önemli sorulardan biri bu. Sirkenin kan şekerini dengelediği iddiası çok yaygın. Peki bilimsel literatür bu konuda ne diyor? Eğer böyle bir etkisi varsa vücudumuzda hangi mekanizmaları tetikleyerek bunu başarıyor? Bilim insanları sirkenin kan şekeri üzerindeki etkisini açıklayabilecek 3 temel mekanizma üzerinde duruyor. Birincisi, alfa-amilaz dediğimiz bir enzimi baskılayarak karbonhidratların sindirimini yavaşlatması. İkincisi, hücrelerimizin kandaki şekeri daha verimli bir şekilde alıp kullanmasını sağlaması. Üçüncüsü ise biraz daha derinde, yani gen düzeyinde etki göstererek bazı metabolik süreçleri düzenlemesi. Peki, bu mekanizmalar sadece teoride mi kalıyor? Hayır. Yapılan çok sayıda klinik çalışma, sirkenin özellikle yüksek karbonhidratlı bir öğünden sonraki kan şekeri ve insülin sıçramalarını gerçekten de törpüleyebildiğini gösteriyor. Bu bulgular bize ne söylüyor? Sirke bir ilaç değil ama tip 2 diyabet veya insülin direnci gibi durumların yönetiminde potansiyel bir destekleyici olarak düşünülebilir. Kan şekeri meselesi tamam. Gelelim en az onun kadar popüler olan diğer iddiaya. Zayıflama. Hayranlar üzerinde yapılan çalışmalarda sirkenin ana maddesi olan asetik asitin yağ birikimini baskıladığına dair umut verici sonuçlar elde edilmişti. Peki bu durum biz insanlar için de geçerli mi? Gelin bu konuda yapılmış en çarpıcı klinik çalışmalardan birine bakalım. İşte bu çalışma konuya dair çok önemli ipuçları veriyor. Sonuçlar gerçekten çok net. Bakın, 12 hafta boyunca her gün sadece 1-2 yemek kaşığı sirke tüketen obez bireylerin sirke içtiğini sanan plasebo grubuna kıyasla vücut ağırlığında, özellikle tehlikeli olarak kabul edilen iç organ yağlanmasında, bel çevresinde ve kan yağlarında istatistiksel olarak anlamlı düşüşler yaşadığı tespit edilmiş. Bu oldukça güçlü bir kanıt. Metabolizmayı bir kenara bırakıp şimdi bambaşka bir alana, dermatolojiye geçiyoruz. Sirkenin içilmesi dışında bir de cilde haricen, yani sürülerek uygulanması var. Peki bu uygulamaların bilimsel bir temeli var mı? Evet, bazı kanıtlar mevcut. Sirkenin antimikrobiyal, yani mikrop öldürücü ve antioksidan özellikleri sayesinde bazı cilt sorunlarında yardımcı olabileceği düşünülüyor. Hatta kaşıntı ve baş piti gibi durumlarda geleneksel olarak kullanılmış. Ama burada kocaman bir ama var ve altını çizmek istiyorum. Sirke asidik bir maddedir. Cilde seyreltilmeden doğrudan uygulanması ciddi tahrişlere, kızarıklıklara ve hatta kimyasal yanıklara yol açabilir. Bu yüzden bu konuda çok ama çok dikkatli olunmalı. Peki sirke tüm bu etkileri, yani metabolizmayı düzenlemeyi, mikroplarla savaşmayı nasıl başarıyor? İçinde ne var da bunları yapabiliyor? İşte şimdi işin kimyasına iniyoruz ve sirkenin biyokimyasal profilini inceliyoruz. Bu etkileri anlamak için önce biyoaktif bileşen terimini netleştirelim. Bunlar, bir gıdanın bize sağladığı kalori ya da vitamin gibi temel besinlerin ötesinde, vücudumuza girdiklerinde adeta küçük ilaçlar gibi davranan, biyolojik etki gösteren özel moleküllerdir. Sirke de bu bileşenler açısından oldukça zengin bir kaynak. İşte bu tablo, sirkenin gücünün tek bir bileşenden gelmediğini çok güzel özetliyor. Bu adeta bir takım oyunu. Başrolde elbette antimikrobiyal etkisiyle asetik asit var ama onun yanında gallik asit ve kateşin gibi güçlü antioksidanlar, klorojenik asit gibi kan şekerini etkileyenler ve ferulik asit gibi antiinflamatuar, yani iltihap karşıtı bileşenler de bulunuyor.
Bütün bu moleküllerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerji, sirkenin biyolojik aktivitesini ortaya çıkarıyor. Evet, metabolizmaya baktık, cilde göz attık, kimyasını inceledik. Şimdi tüm bu bilimsel verileri bir araya getirelim ve peki ne yapmalıyız sorusuna kanıta dayalı net cevaplar verelim. Peki, faydalarından yararlanmak için ne kadar sirke tüketmek makul? Bilimsel çalışmaların bize işaret ettiği etkili ve güvenli aralık günde 15 ila 30 mililitre. Bu da yaklaşık 1 ila 2 yemek kaşığına denk geliyor. Hani o bahsettiğimiz Japon çalışmasında da kullanılan miktar buydu. Bu doz faydaları gözlemlemek için genellikle yeterli kabul ediliyor. Elbette madalyonun bir de diğer yüzü var, riskler. Unutmayalım ki sirke asidik bir maddedir. Önerilen dozların üzerine çıkmak veya sürekli yüksek miktarlarda tüketmek, özellikle yemek borusuna ve mideye zarar verebilir, diş minesini aşındırabilir. Bu yüzden dikkatli olmak şart. Sonuç olarak her şey bu temel ilkeye dayanıyor. Azı karar, çoğu zarar. Mevcut bilimsel kanıtlar, sirkenin belirli metabolik parametreler üzerinde olumlu etkileri olabilen fonksiyonel bir gıda olduğunu destekliyor. Ancak sirkenin bir panasiya, yani her derde deva bir mucize ilaç olmadığını ve etkilerinin ancak genel sağlıklı yaşam alışkanlıkları bağlamında anlamlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Tek başına sihirli bir çözüm değil, sağlıklı bir yaşam tarzının sadece küçük bir parçası olabilir.